Tatlıcı Safa'nın en meşhur, en güzel şeyi sokak lezzetleri olan halka tatlısı. Dünyanın en iyi baklavasını da yeseniz hiç kesinlikle halka tatlının yerine tutma ihtimali sıfır. Washington Post gazetesine mesela 2010 yılında haber olduk. İstanbul'daki en ilginç tatlıcı diye. İstanbul'un en güzel noktalarında yerlerimiz var. Burada hem turistlere hem yerli herkese hizmet etmek çok mutlu ediyor. Toplamda 21 şubemiz var şu an ve İstanbul'da en çok satan firmayız. Yaklaşık 10.000 kişiye hizmet veriyoruz. Türkiye'de bir yarışma yapıldı. Türkiye Sokak Lezzetleri diye, TURES diye bir dernek yaptı. Türkiye çapında dernek. Bizi sokak lezzetleri kategorisinde yaptılar. O zaman sağ olsun Türkiye'deki herkesin oyuyla birinci olduk. 2017'de sokak lezzetleri şampiyonu olarak bir ödülümüz var. ...1981 Gaziantep Nizip doğumluyum. 6 kardeşli bir ailenin mensubuyum. Babam rahmetli bakkallık yapıyordu. Diğer kardeşlerim falan herkes okudular. Abilerim öğretmen, biri psikolog, bu işlerle uğraşıyorlar. İlkokulu bitirdikten sonra kısa süreli bir tamircilikte uğraştım. Otomobil tamirciliği. Sonra metal doğramacılıkta, kaynakçılıkla uğraştım. Abim 1998'de benden bir sene önce üniversite okumak için İstanbul Üniversitesi'ne geldi. İstanbul Üniversitesi'ne gelince burada arkadaşları, bizim hemşehrilerimiz baklavacılıkla, tatlıcılıkla uğraşıyorlardı. Onların yanına giderek, işte onlarla arkadaşları olduğu için onların yanına gittiklerinde bir tanesinin işte bana çalışmak için bir eleman ihtiyacı olduğunu söylemişti. Söyleyince abim beni aradı. İşte ben İstanbul'da böyle tatlı baklava işleri var, yapmak ister misin? Serüvenim böyle başladı. 99 yılında işime başladıktan sonra orada yaklaşık 2 yıl çok zor şartlarda çalıştım. Çalıştığım dükkanın üst katındaki deposunda uyuyordum. 1,5-2 yıl o depoda uyudum. Çalıştığım yerin bir banyosu olmadığı için yaklaşık 2 yıl boyunca koca bir leğende duş almak zorunda kaldım. Sabah 9.30-10'da dükkanı açıyordum. Gece saat 12'ye kadar yaklaşık 14 saat hiç durmadan çalışıyordum. 2001 yılında abimle beraber bir dükkan açtık. O dükkanı ilk seferde başarısız olduk maalesef. Sonra ben askere gittim, geri geldim. 2003 yılında tekrar işimizi kurduk. O zaman mesela hiçbir maddi şeyimiz yok. Hatırladığım kadarıyla 2-3 bin TL bir borç bularak başlamıştık. O zaman ben sıcak tatlı ustası olduğum için hem dükkanda çalışıp hem üretimde çalışmak çok zorlanmıştı. Bizim işte biz üretim yapmadan kesinlikle başarılı olma şansınız yok. Üretime başladığımız için hem gündüz çalışıyorduk hem gece çalışıyorduk. 2013-15 yıllarına kadar hiçbir şekilde hiçbir yerde misafirliğe, bir ailece veyahut da tek başıma gidemedim. Mesela 10'da kesinlikle imalata gelmek zorundasın. Yani gündüz çalışıyorsun, gece saat 10'da üretim başlıyor. Hem satış var hem üretim var. Yani yaklaşık neredeyse 24 saat durmadan çalışıyoruz. Ve bu hala şu an devam ediyor. Hiç pes etmeyi düşünmedim çünkü gariban bir ailenin mensubuyuz yani. Pes etme şansım yok. Mücadele etmek zorundayız. Yani yaklaşık şu an 200 kişiyiz. Hepimiz çocuklarımızı, ailemizi geçindiriyoruz. Yani 200 kişiye iş kapısı olmak güzel bir şey. Tatlıcı Safa ismi şöyle, yani markalaşmanın kısa olması gerektiğini, markanın çok uzun olmaması gerektiğini dedik ki ya çok uzun bir isim olmasın, bir özel bir şey yok ama Safa olsun, öyle hoşumuza gitti. Safa, öyle Safa oldu yani. Yani bizde sadece baklava değil, sokak tatlıları var, tulumba, halka, ondan sonra özel böyle elde sattığımız ürünler var. İstanbul'un en güzel noktalarında yerlerimiz var. Burada hem turistlere hem yerli halka herkese hizmet etmek yani bizi çok mutlu ediyor. Toplamda 21 şubemiz var şu an. Böyle çok büyük hayalim yoktu. Evim ve arabamın olması benim için çok büyük bir şeydi. Ama Allah'a şükür Allah bize bolca nimet, rızık verdi. Kurmak da zor, büyütmek de. Yani hatta büyütmek değil, onu muhafaza etmek bile zor. Yani tecrüben daha az, onun zorlukları var. İş büyüdükten sonra da bu sefer büyümenin zorluğu var yani. Mehmet abiyle beraber sabah 9-9.30 gibi çıkıyoruz. Akşam 9-9.30 gibi zor eve geliyoruz. 500 evlerdeydik şubem. İkinci Karagümrük'te dükkan açtık. Ondan sonra Eyüp'te, sonra Gaziosmanpaşa'da. 2010'a kadar oralarda dükkanım vardı. Eminönü, Sirkeci ve Taksim çok yoğun yerler. Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yanında yerimiz var. Sirkeci'de tam köşede, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde, Eyüp'te
Başakşehir'de şubelerimiz var. Biz böyle o sokak tatlılarını elde herkesin böyle yemesi hemen kolay olan elde yedikleri ürünleri çok satıyoruz ve İstanbul'da en çok satan firmayız. Ortalama baklava 500 kilo falan oluyordur. Sıcak tatlılar da 3-5 bin adet satılıyordur. Bayilik hiç vermedik. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz satıyoruz. Türkiye'de bir iş yaparken yani genelde herkesin ortak söylediği şey şudur. Kesinlikle başaramazsın, kesinlikle bu işi yapamazsın. Ama biz abimle beraber yapacağımızı düşünüyorduk. Yani başarılı da olduk. Ortaklık teklifleri çok geliyor Eminönü Sirkeci'den dolayı. Turistler, özellikle Arap yatırımcılar, yabancı yatırımcılar çok fazla geliyor. Kesinlikle ortaklık şeyimiz yok. Ortaklığın ve kardeş de olmanın avantajları da var, dezavantajları da var ama yani ortak olmak, birlik olmak, beraber bir şeyleri yapmak çok güzel bir şey. Önemli olan bunu sürdürmek. Bize abi-kardeş ilişkimiz çok iyi. Yani yaklaşık 20 yıldır beraberiz. Abimle beraber özellikle ortak olmaktan gayet memnunum. O da öyle. Bu daha büyük başarı getiriyor. Gastronomi açısından Türkiye bence dünyanın en önemli yeri. Dünyanın ben çoğu ülkesine gittim. Bu kadar çeşidin olduğu, bu kadar güzel şeylerin olduğu hiçbir dünyada böyle bir ülke yok yani. Mesela İspanya'ya gittiğimde churros denilen bir tatlı var. Bizim halka tatlıya benziyor. Mesela onun biz şeker veriyoruz, onlar çikolataya bandırıp yiyorlar. Mesela bunu İspanyollar falan geldiklerinde, Eminönü'nde gördüklerinde böyle inanılmaz mutlu oluyorlar. Böyle her gören almak istiyor. Ham maddemiz Antep'ten yani fıstık, un her şey Antep'ten. Zaten akrabalar falan hep Antep'te fıstık işleriyle uğraşıyorlar. Diğer ürünlerimizin tamamı kendi 2000 metrekare modern bir üretim hanemiz var. Her şey oradan üretiliyor, şubelere dağılıyor. Turistlerin en çok tercih ettiği tatlı, baklava ve lokumlar. Biz onları böyle değişik güzel kutulu, metal kutularda, vakumlu poşetlerde çok güzel dizerek böyle güzel görsellerle müşterilere sunuyoruz ve Ruslar, Araplar, yani her tarafından insanlar hediye olarak alıp sevdiklerine götürüyorlar. Toplam yaklaşık 20-25 çeşit baklava var, 7-8 çeşit de sıcak tatlılar var. Bizim diğer tatlıcılardan ayıran şey, biz hem sıcak tatlı yapıyoruz hem baklava. Bir de bizde ürünler çok pahalı değil. Dünyanın en iyi baklavasında yeseniz hiç kesinlikle halka tatlının yerine tutma ihtimali sıfır. Çünkü onun yeri apayrı yani. Tatlıcı Safa'nın en meşhur, en güzel şeyi sokak lezzetleri olan halka tatlısı. Biz Washington Post gazetesine mesela 2010 yılında haber olduk. İstanbul'daki en ilginç tatlıcı diye. Bunun ilginç olmasının nedeni de şu, o zaman halka tatlı 1 TL, en pahalı bizim tatlımız 50 TL falandı. Bu dükkanda 1 TL'ye de tatlı yiyebiliyorsunuz, 50 TL'ye de tatlı yiyebiliyorsunuz diye bir başlıkla haber yapmışlardı bize. Hatta bir tane müşterimiz Amerika'dan almış gazeteyi bizim dükkanın karşısında duruyor. Abim hatta diyor işte bakıyor, bir gazeteye bakıyor, bir bizim dükkana bakıyor burası mı diye. İşte Amerika'dan birinin gazeteyle gelip bizim dükkanı ziyaret etmesi çok hoşumuza gitti. Ben çocukken ailece bir Adana'da pamuk toplamak denilen bir şey var belki hiç. Hayatımdaki en zor 40 gündü yani. Yani 40 yıla bedel bir 40 gündü. Onda çok zorlanmıştım. O hayatımın benim dönüm noktası. Hep anlatırım ailede, herkes de bilir. Yani benim için o pamuk tarlasına gidip 40 gün boyunca bir çadırda kalmak, 40 gün boyunca tuvaleti olmayan, lavabosu olmayan, banyosu olmayan, hiçbir şey olmayan bir çadırda 40 gün boyunca çalışmak benim hayatımın dönüm noktasıydı. O süreçte şöyle daha çok çalışmam gerektiğini, yani bir daha hayatım boyunca bu pamuk tarlasına gelmemem gerektiğini o zaman dedim ya bu 40 gün bittikten sonra bir daha hayatım boyunca böyle bir tarlaya gelmeyeceğim. Onun için daha çok çalıştım. O 2 yıllık süreçte çalıştım. Mesela orada sigorta nedir, maaş ne kadar alabilirim bunlarla ilgili hiçbir fikrim yok yani. Yani o zamanki aldığım maaşı bile hatırlamıyorum. Sigortam mesela bir gün bile olmamış. Ne kadar para kazanırım, ne kadar az çalışırım, hafta sonu tatile mi giderim, pazar günü mü tatilim var. Bunlarla ilgili program bile yapmıyorum, aklıma gelmiyor. Tek yapmam gereken şey para kazanıp, bu işi öğrenip, kendi iş yerimi kurmak. Markayı yurt dışına açmayı yani çok düşünmüyoruz ama İstanbul'un böyle güzel dedim Eminönü, Sirkeci ve Taksim gibi daha güzel şeylerinde mesela daha merkezi, Kadıköy olabilir, Bakırköy, daha merkezi yerlerde açmayı planlıyoruz. Ama biz öyle çok hızlı karar veren değil, yavaş. Şimdi 21 yılda 25 şube yapmışız. Öyle acelemiz yok. Kendi işini kurmayı hayal eden gençlere bir tavsiyem, başarı zaman gerektirir. Azimle
sabırla devamlı yapmaları müthiş bir başarı. Yani bir insanın 20 yıl boyunca ne iş yaparsa yapsınlar, aynı işi uzun süre yapmaları büyük bir başarı bir. Çok çalışmaları lazım. Ama Türkiye ve dünya şartında çok çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Dünyada marka olan veyahut da büyüyen firmalara bakın, patronları veren 24 saat çalışıyorlar. Bir de yani dürüst olmak. Ne iş yaparsa yapsın kesinlikle kazanıyor. Yani dürüst olan, organizasyon ruhu yüksek olacak. Yani insanları organize etmeyi, bir işi organize etmeyi, bunları çok iyi bilen insanlar kesinlikle çok başarılı oluyorlar. Bazen bakıyorsun büyük bir işletmenin sahibi çocuğuna veya şeye bıraktığında o işletmeyi tamamen sıfır hale getirebiliyor. Çünkü o zorluğu yaşamamış, babasının yaşadığı sıkıntıları hiçbirini görmemiş, hiçbirini yaşamamış. Zannediyor ki her şey kitaplardaki gibi veyahut da üniversitede öğrendiği gibi oluyor ama hayat öyle değil. Müthiş bir deneyim gerektiriyor yani. Urfalı bir arkadaşım var, çok sevdiğim. Diyor ki ben mesela bu halka tatlının verdiği lezzeti, o verdiği duyguyu hiçbir şeyde alamıyorum. Yani dünyanın en güzel baklavasını da yesem, mesela ona özel, çok özel baklavalar yapıyorum. Gönderiyorum. Gene kesinlikle söylediği şey, ben bu halka tatlısını yediğim kadar, zevk aldığım kadar hiçbir şeyden mutlu olamıyorum. Çünkü bunun nedeni şu, çünkü bunu yediği zaman insanlar çocukluğuna gidiyorlar. İnsanı geçmişteki bir anıya götürdüğü için halka tatlısının insanlardaki yeri kesinlikle çok farklı yani. O yüzden halka tatlısına çok önem veriyoruz ve ödüllü tatlıcısı olmaktan çok mutluyuz. Araplardan, Suriye'den geldiği söyleniyor. Zaten bölge olarak Adana, Antep, Urfa, işte o Hatay, o bölgenin tatlısı. Oradan da şu an Türkiye'nin hemen hemen her yerinde satılan, bilinen tatlı. Çünkü bunu askerde tanışan, mesela Batılılar, Egeliler askerde tanışıyorlar. Asker tatlısı deyip yiyenler var. Yani bunu şu an Türkiye'de yani bilmeyen, sevmeyen insan çok azdır yani. Yani baklava şöyle, normalde dolaba konmaz denir ama aslında tam tersi. Biz mesela yurt dışı alan müşterilerimize diyoruz, bunu alın. Adam mesela 10 paket alıyor. Yiyebildiğinizi ayırın, yemediğinizi buzluğa koyun. Yemeden 3-4 saat önce çıkarın. O tekrar eriyecektir. Hafif biraz ısıtarak veyahut da oda sıcaklığına geldiği zaman tekrar yiyebilirsiniz. Tabii o ilk çıktığı lezzeti vermez ama en azından muhafaza edilir. Bir ay sonra da yiyebilir.